Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık runner modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, motiflerden oluşan bir model. Arkadaşlar bir günde bir tane örebilirsiniz. Rahat bir şekilde örebilirsiniz. Eğer biraz hızlanırsanız 2 tane dahi örebilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ip Nago pırlanta, kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ kullandım. Her zaman dediğim gibi tığ numarasına sabit kalmayın. Elinize uygun bir tığ kullanın. Çünkü bazı arkadaşların eli çok sıkı, bazılarınınki de gevşek olduğu için farklı boyutlarda çıkabiliyor. Hemen motiflerin de ebatlarını vermek istiyorum. Şöyle hemen diğer mezurumu bulamadım. Hemen şunu ölçmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar bir motif tam olarak 6 santim geliyor. El ayarınızı ona göre ayarlarsınız. Dediğim gibi elimiz maalesef değişiyor. Eğer çok küçük örmeye başlarsanız büyük bir tığ kullanabilirsiniz. O zaman daha gevşek olacaktır örtünüz. Evet arkadaşlar, şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gayet kullanışlı bir runner olacağını düşünüyorum. Nago pırlanta bunlar için çok uygun. Ne çok sert oluyor ne de çok yumuşak oluyor. İstediğiniz gibi yıkayıp rahatlıkla buharla düzeltebilirsiniz. Ben karşıdan biraz buhar tuttum. Ve gördüğünüz gibi çok düzgün. Diyeceksiniz ki başka iplerle öremeyiz mi? Tabii ki örebilirsiniz. İstediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Ve bir de sadece runner modeli mi? Hayır. Sizler bu modelle yelekler, hırkalar, bluzlar ne istiyorsanız bu motiflerle rahatlıkla örebilirsiniz diyorum. Ve hemen çok lafı uzatmadan modelime geçmek istiyorum, yapılışına. Ve geçmeden önce de yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki modellerin ve videoların devamlılığı için sizlerin bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazmanız gerekiyor. Ve kanalıma abone değilseniz abone tuşuna basıp hemen yanındaki zili aktif hale getirdiğinizde hem diğer yayınlanacak olan videolardan haberdar olabilirsiniz, hem de bana büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle motiflerden başlıyorum. Normalde sihirli halkayla başlıyorduk ama bu sefer zincirle başlayacağız. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk çektiğim zincire başını dolamadan batıyorum. Ve bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şurada kalan ipi de arada yürüteceğim. Halkamın içine batırıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. Halkamın içine battım. 1, 2, 3. 3 kere de çıktığım trabzan yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 şeklinde toplamda 24 tane üçlü trabzanımız olacak. Bu şekilde devam edelim. 24 tane trabzanımız olana dek. Evet, toplamda 24 tane üçlü trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batırıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. Onun yanındaki trabzana battım. Üçlü bir trabzan. Araya 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hiç trabzan atlamıyorum. Hemen yandaki trabzana batırıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane. Evet, bu şekilde. Şimdi burada köşemizi yapacağız. 10 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar başını doladım ve trabzan atlamadan hemen önümdeki trabzana batırıp yan yana 3 tane üçlü trabzan.
Araya 2 zincir, başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzana batırıp yine yan yana 3 tane üçlü trabzan. Yine köşemize geldik. Burada yine köşe yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Başını doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine batırıp yan yana 3 tane üçlü trabzan. 2 zincir ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Motifimiz bu sırada bitiyor zaten. İnanılmaz kolay motif. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi motif ortaya çıkıyor zaten. Yine burada 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Başını doladım. Yine önümdeki trabzanı batırıp yan yana 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar bakın, son 3 tane trabzan tepesi kaldı. Üçüne de 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve son olarak 4. köşem için 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Motifimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model ve çok da güzel. Ortaya zincir çekmemin sebebi ise sihirli halkada tam kapanmıyor ve her modelde farklı büyüklükte olduğu için zincir daha hoş duruyor. Ama sizler eğer zincir çekmek istemiyorsanız sihirli halkayla devam edebilirsiniz. Evet, şimdi hemen birleştirmeye geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde örüp birleştirdim. Şöyle son bir tane var, onu birleştirmedim. Beraber birleştireceğiz. Hemen birleştirme kısmına gelebiliriz. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Ben bir tane örmüştüm. Şöyle az önce gösterdiğim gibi örüyorum. Bakın tam 10 zincirlik bölüme geldim. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve şöyle şu motifi şu şekilde tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine trabzanlarımı yapıyorum. Üçlü trabzanlarımı, yine 3 tane yan yana üçlü trabzanımı yaptım. Bu bölümde 2 zincir çekiyorduk. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen bakın burada 2 zincirlik bölüme geldim. Şöyle tersinden tutuyorum, bakın. Şu şekilde tersinden tutup içinden ilmek aldım ve sık iğne ile kapattım. Bir zincir, başını doluyorum ve yine yan yana 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi yine köşeme geldim. 1 2 3 4 5. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, ilk sırada burada olduğu gibi buraya da aynı şekilde sabitleyeceğiz. Ama burayı özellikle göstermek istedim, kafanız karışmaması adına. Bakın, şöyle tutuyorum. Tam ortaya, şöyle birleşme ortasına batıyorum ve yine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve yine 3 tane yan yana üçlü trabzanımı
yapıyorum. Bir zincir. Bakın yukarıdaki, şöyle de kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Bakın bu bölümü birleştirdik. Şöyle bu bölümü birleştirdik. Şimdi buraya geldik. Burada da bakın bu şekilde tutuyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir. Hemen önümdeki trabzan tepelerine birer tane üçlü trabzan yapıyorum. Son köşeme geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Hemen karşıda yine son köşeye battım ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın burada ilk çektiğim zincirin tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. İpimi kesiyorum ve birleştirme işlemim hazır. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ben enine 4 tane motif ördüm ama sizler istediğiniz boyutlarda rahatlıkla örebilirsiniz. İster 4 ister 5, siz ne kadar genişlikte örmek istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ya da boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız yine o kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Ben yanlarına sık iğne geçmedim. Ama sizler yanlarına bir sıra sık iğne geçebilirsiniz. Ve son olarak şöyle aynı boyutlarda kestiğim iplerim var. Onlardan şöyle 2, 4, 5 tane yeterli olacak diye düşünüyorum. Ya da 6 tane alalım. Şöyle istediğiniz bölümlere yerleştirebilirsiniz. Veya saçaklarına başka süsler de koyabilirsiniz. Yine tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle hemen size göstermek istiyorum. Şöyle tığıyla içinden daha rahat geçirebiliriz. Şu şekilde. Şunu içinden geçiriyorum. Ve şu şekilde istediğiniz bölümlere rahatlıkla takabilirsiniz. Ben diğerlerine de takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben saçaklarımı şöyle tek tek taktım. Runner'ımız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Gerçekten içime sinerek anlattığım bir model oldu. Başta da dediğim gibi sadece runner modeli olarak değil, yeleklerinizde, hırkalarınızda, istediğiniz her örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.